Arkadaşlar, ben Halil Bahadır YouTube kanalıma hoş geldiniz. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. 26 Ağustos 2025 bugün Salı. Yine bugün yufka var, bugün katmer var. Sabah kahvaltımızı yapacağız. Çayımızı demledik. Birazdan da katmerleri yapacağız. Yalnız saç böreği hakkında biz bazı yörelerde katmer diyorlar, bazı yörelerde saç böreği diyorlar. Biz saç böreği diyelim. Saç böreklerin bazı çeşitleri var. Şimdi onu konuşacağız. Bilenler, sevenler lütfen yazsınlar. Ben istedim katmerleri, istedim saç börekleri. 2 yıldır yiyemiyorum. Bakalım bugünkü saç böreği nasıl olacak? Hep beraber bakacağız. Abone de olduysak şuradan videoyu siz beğenin. Ben de hemen videoya geçiyorum. Aynur, günaydın. Günaydın. Nasıl gidiyor? Sıcak. Sıcak mı? Tandırın önü sıcak, terliyoruz. Sabah sabah daha soğuk ya. Bugün bize nasıl saç böreği yapacaksın Aynur? Neyli saç böreği yapacaksın? Her günkü gibi patlıcan, biber, domates. Patlıcan, biber, domates, soğan, peynir, öyle mi? Peki bugün bir yardımcın var mı, yoksa yardımcın ben miyim? Ben tek başımayım. Ya ben de varım. Sen ne iş yapacaksın? Sana çay pişirdim. Sana malzeme uzatıyorum, malzeme getiriyorum. Allah Allah, niye inkar ediyorsun? Ben tek başımayım. Biz burada neciyiz? Onu yapıyorum. Arkadaşlar, çocuklar da sabah uyuyorlar. Daha sabah saat 9. Çocuklar uyuyorlar. Sabah sabah bayağı da ekmek yapmışsın. Kaç tane yaptın? He? Sunalım, kalemci oturan. Ben çayı pişirene kadar bayağı şaka da canım. Vay anam vay. Arkadaşlar diyor, sabah sabah saç böreği yok diyor. Yapmayacağım. Şimdi diyor sana bir ekmek gevretim, nani fişk yani. Bizimki nani fişk. Ondan sonra diyor saç böreğini daha sonra yaparız. Öyle mi? Sadece beyaz peynirle bir dilim yapacağım arkadaşlar. Bir taktik göre az olursanım hep hep gir o. Tabii bunu kaldırabilirse mobil mutlu ve manaka.
Şey, Hep böcek, karınca aralarına girmiş. hayır bu. Şöyle. Daha ne oldu? Betül hoş bana pişkin. Dur bakalım bir kameramı kontrol edelim biz ne çıkıyor muyuz? Ona bir bakalım. Oturduğum yere falan. Tamam. Allah Allah. Mor boy. Arkadaşlar yağlı yemeyelim çünkü saç böreğini de yiyeceğiz. Sabah sabah şimdi yağlı yemeyelim sadece peynirle yiyeceğiz. Çayın işi tamam. Ben şeker alıyorum. Sıcak suyu dökerken her zaman Bismillah deyin. Sıcak su çok tehlikelidir. Sıcak suyu yere dökerken Bismillah deyin. Ay. Teşekkürler. Tek çaydan olsaydı arkadaşlar bu çayın tadı biraz daha farklı olurdu. Ama böyle demle suyu karıştırdığında tadı biraz değişiyor. Mesela biz hep diyoruz ya çoban çayı çok lezzetli diye. O tek çaydanlık olduğu için lezzetli. Mesela evde de tek çaydanlığı yapın, o çoban çaydanlarından alın, o da lezzetli olur. Çünkü ben daha önce denedim. Aslında bizde vardı, biz kışın kullanıyoruz. Bir doldururuz, sobanın üstüne koyarız. O kaynar öyle. Kaynadıktan sonra derecesini de ayarlamışız biliyoruz. Demini atarız, tam kıvamı verir. İç babam iç, iç babam iç. Doymazsın. Bismillahirrahmanirrahim. Arkadaşlar bu emin olun ki sizleri kıskandırmak için değil. Sadece biz içerik üretiyoruz, köy hayatı. Biz köy hayatını canlandırmaya çalışıyoruz. Bunları yapmak zorundayız. Yani bu içerik üreticilerin en hassas konuları. Bunları paylaşmak zorundayız. Yoksa ki dürümü herkes yer. İçinde de yalan peynir var. Sanki ahama var. İçinde et mi var? İçinde kavurma mı var? Basit bir dürüm. Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi yufkayı gevretiyoruz ya, nane isk diyelim. Bunu nerede gevreteceği de çok önemli. Mesela deney. Mesela hanım burada gevretti. Sobanın üstünde gevrettin. Çölde ateşte gevrettin. Bir de tüpü yakarken ekmeği şöyle tutun, tüpün üzerinde yanmadan, yanmamak şartıyla takip edin. Bir de tüpün üzerinde şöyle bir kızartın, gevretin. Ondan sonra dürüm yapın yiyin. Her birinin lezzeti farklıdır.
En güzel lezzet ateşte kızarttığın, gevrettiğin ekmek. İkincisi tüpün üzerinde. 3 soba, 4 bu tür şeyler. Zaten o elektrikli cihazlar şimdi çıkmış. Üstünde ekmeği ısıtıyorlar, gevretiyorlar. Ben ondan hiçbir şey anlamıyorum. Bana bu lezzeti vermiyor. Onlar hiç zaten gevrekli ekmeği yeniliyor. Yani lezzet yok. Gevrekmiyor bile. Kızarmış ama hala yumuşak. Biraz bekleyeceğim, ondan sonra sertleşecek falan. Öyle ben sevmiyorum. Yani bu benim damak tadım. Mocht even para boiling. Biz kuzularımızı sattıktan sonra bir daha ahıra uğramadık. Hanım dedi ki ya dedi o ahıra silip süpürmezsek bit ya pire girer içeriye dedi. Ben de dedim vallahi Aynur dedim ben gidiyorum dedim. Çalışıyorum dedim. Benim zamanım olmaz. Torunlarım var, oğlum var, çağır. Ne yaparsınız yapın temizleyin. Ya var ya kadın girmiş. Bizim torun Mecit'ten bak. Buraları öyle bir temizlemişler. Bir de ilaç aldık. İlacı da sıktılar. Gördün mü? Buraları tertemiz yapmışlar. Ya. Buralar berbattı, berbat. Yalnız şu çatlamış yerlerin altına pire yine girer bence. Onları kaldırmadan, ters çevirmeden pireleri yok edemeyiz. Aynısı buralarda da var. Buralar kalkacak. Mesela şöyle diyelim. Pireler bunların altına giriyor işte. Bu şimdi toprakla kalktı ama oralara girerler. Bunlar ters çevreden bir daha ilaçlayacaksın. Yani 7 gün arayla 2 kere ilaçlayacaksın. Çünkü bunlar 7 günde bir yavru çıkarıyorlarmış. Mesela sen bugün ilaçladın. Onlar öldü. Bu sefer de yumurtalar 7 gün sonra çıkıyor. O yumurtalardan çıkanlar daha yumurtlamamışken bu sefer de onları öldürmüş oluyorsun. O zaman yok etmiş oluyorsun. Veteriner öyle dedi. Hüsamettin Güçlü Kuru'da veteriner öyle dedi. Ki doğru. Adam biliyor. Benim Poyraz kapının arasında nasıl bakıyor? Gördün mü? Nasıl büyümüş? Tuvalete sabah kalktım. Zinciriyle dolaşıyor. Bir de suratlarında falan salya var, kan var. Dedim ne olur bak bu çizgiler hepsi onun silkesinin izleri. Silkeyi kaldırmış. Hangi köpekten boğuşmuş. Ama yara bere yok. Salya izleri var. Ya şimdi yani bunlar ne kadar güçlü olursa olsunlar bunlar eğer köyün içine indiler mi köyün içindeki zagarlar onlar hepsi çete olmuşlar. Onlar hepsi toplandı mı birleşti mi var ya hiç affetmezler. Aslan olsa yıkarlar. Baksana bu birini mi boğmuş, biri mi bunu boğmuş. Anlayamadık. Yara yok. Ama burnun üstünde de hafif bir şişkinlik var. Bu sanki sopayı da yemiş. Bunun
üzerinde şişkinlik var. Bu sopayı da yemiş. Bu o zaman çobanların köpekleriyle boğuştu. Çoban da geldi bunun ucuna vurdu. Neyse şuna bir su vereyim. Bu şimdi susamıştır. Bu da kuzuları suladığımız hortum. Kuzuların işi bittikten sonra buraya getirdik. Başında vana var. İstersen açıyorsun, istersen kapatıyorsun. Öyle. Şimdi ben Tonya'ya biraz su vereyim. Tonya su verdikten sonra da Tonya'yı bir yıkayayım arkadaşlar. O salyalar oldu mu? Salyalar oldu mu? Sinekler ona rahat vermez. Hayvan böyle boğuşa falan gittiler mi, bir de çok havladılar mı ağızdan salyalar fışkırır, vücut su kaybediyor. Ondan sonra da susuyor köpek. Yani su ihtiyacı duyuyor. Şimdi o bir yerde boğuşurken bunlar da duyuyor, hissediyor. Bunlar da burada hazır. Bunlar da salya kaybediyor. Bunlar da ayrıca susuyor. Bak Tony ne kadar susamışsa bu bir suyunu içsin. Ben ona bir suyu tutayım. Gördün mü? Vanayı kapattık. Olay bitti. Kan, salya oldu mu sinekler köpeği rahat bırakmaz. O ne su içti ya hayvan. Nereden nereye arkadaşlar, bu ölecekti ha. Hüsamettin Güçlü'nün elemanın verdiği bir hapla bunu kurtardık. Bir hap. Dedi al şu hapı götür ver dedi. Yarın dedi yal aramazsa dedi getir serum yapalım. Ki dedi düzelecektir. Hapı verir vermez köpek. Ertesi gün baktım etrafımda dolanıyor, yal istiyor. Aç çünkü. Uzun bir süredir yemek yemiyordu. Ondan sonra işte böyle bir de ivomek yaptım. Dış parazit. Aldı yürüdü şimdi. Maşallah kocaman köpek olmuş. Tony susuzluktan ölmüş ya. Eskiden dereler vardı, çeşmeler vardı, havuzlar vardı, işte şu yabani hayvanlar falan. Mesela bakın orada atlar geziyor. Bu hayvanlar şimdi nerede su içeceklerini bilmiyorlar. Şimdi bütün her şeyi kanalizasyona bağladılar. Bu hayvanlar susuz kalıyor. Su içmek için de köyün içine giriyorlar. Köyün içinde işte bir iki yerde öyle bir eski çeşme var. Hayvanlar orada su içmeye çalışıyorlar. Normalde bizim bu aşağı taraflar hepsi dere olurdu. Su olurdu. Hayvanlar oralardan suyunu temin ederdi. Şimdi her şeyi kapattılar. Yerin dibine koydular. Kanalizasyona aktardılar. Bu hayvanlar da perişan. Havumuzun içi kaplumbağalarla dolmuş. Bazı arkadaşlar diyor kaplumbağa su içmez diyor. İçiyor işte. Ben gördüm. Kaplumbağa niye su içmiyor? Kaplumbağa hanım balkonu yıkarken orada dışarıdaki kapının önündeki beton, şu tam arabanın ön tarafındaki beton, ben küreğin böyle ağzıyla sıvalamıştım. Böyle aceleden. Mala yoktu. Şey vardı işte küreğin altıyla böyle sıvalamıştım. Bazı yerleri çukur çukur. Oralarda su toplanıyor. Baktım kaplumbağa oradan su içiyor. Düşünebiliyor musun ya? Hayvanlar, yabani hayvanlar susuzluktan köylere girdiler. O atlar orada, gariplerim aylak aylak dolaşıyor. Evet, Tony'nin su işi bitti. Şimdi bunu bir yıkayayım. Evet, Tony'yi yıkadık arkadaşlar.
En azından artık salyası yok, kanı yok, kiri yok. Sineklerden de kurtulmuş oldu. Kılıyı da biraz serinlettirdik. Poyraza gerek var mı? Poyraza gerek yok. Sularken korkuyorlar. O korku yerlerini göstermiyoruz. Alalım. Gidelim. Aynur'u orada yalnız bıraktık. Onun çayı ne oldu? Gidelim onun çayını dolduralım. Bir de kendime çay doldurayım. Katmerleri, saç böreklerini sonra yapacak. Zaten herhalde 100 ekmek falan yapacakmış. Mikrofonlara takmadım, o yüzden rüzgar sesi gelebilir arkadaşlar. Rüzgarsız yerde rüzgar sesi olmaz. Sadece dışarıda oluyor o. Ha bak çoğuya mı boynur? Ha dur. Arkadaşlar ben size bir fikir vereyim ya veya size bir şey danışayım. Şimdi bu bayan burada oturmuş. Sağ tarafında tandırı var. Sırtını boşluğa çevirmiş. Şimdi bu kadın bu ekmeğin sonuna kadar bu şekilde oturacak. Bu şekilde oturduğu zaman da hem belli ağrıyor, hem vücudu yavaşlıyor, hem boynu ağrıyor. Peki ben diyorum ki mesela böyle tandırı yaparken tam böyle şu hizada, şu duvarın hizasında, şurada, mesela şurada bimslerle bir set, bir duvar şuraya kadar, bir de yastık koysun oraya. Hem ara sıra sırtını dayar, rahatlar, vücudu kendini salar, vücudu rahatlar, hem de boynu, sırtı ağrımamış olur. Sizce iyi bir fikir değil mi? Yani bu şekilde gerçekten ben üzülüyorum şimdi. Yüzünü bu tarafa çevirse, sırtını duvara verse tandır ters düşüyor. Mecbur böyle oturması gerekiyor. Böyle oturması için de sırtının bir yere dayaması gerekiyor. Yoksa olmaz. Şimdi Aynur buradan kalktı mı tam 2 gün kendini toplayamaz. Ha dizim, ha belim, ha boynum, ha kollarım. Kolay değil yani. Bence eğer öyle bir şey yapılırsa çok güzel olur diye düşünüyorum. Siz de bu konu hakkında ne düşünüyorsanız bize yazabilirsiniz. Veya tandırların farklı bir yapım şekli varsa orijinalden öyle yapmak gerekiyor. Yazın, birbirimizden faydalanalım. Çayımı içiyorum arkadaşlar. Hani burada 30-40 ekmek oldu mu? Oldu he? 30 oldu. He? 30 oldu. Geriye 70 mi kaldı? Öyle. Şimdi şurada hamur var mı? Yani Ne kadar? o da 50 çıkar. Ha daha onu gog mu yapacağım? Oho işin zor. Niye zor? Vallahi onu gog yapmayı bilsem ben şimdi kadar onlar sana gog yapar. Bilmiyorum. Kolları güçlü arkadaşlar. Kolları vinç gibi. Yani dediğim gibi işte yeri rahat değil. Bizim tandır da fark ettiyseniz sadece çok uzakta. Bakın gördünüz mü? Bunu biz o zamanlar yaparken halbuki danıştık da dedik. Aynur gel bak bakalım bu tandır bu şekilde iyi mi?
O zaman iyi dedi. Adam dedi iyi değilse abla dedi istediğin gibi yapar mı? Yok yok dedi. İyi. Tabi o da dedi ki hiç yoktan iyi diye. İyi dedi. Başka bir şey demedi. Normalinde bakın bu şuradan kırılacak. Şuradan kırılacak. Öbür tarafa kırılacak. O tandır bu tarafa doğru gelecek. Şu saç şu ortada olacak ki hem eğilip kalkmasın hem yufkayı oraya uzatırken belli fazla ağrımaz. Tam onun kontrolünde olmuş olur. Böylece çok uzakta. Bizim tandır güzel. Devasa bir tandır. Çok güzel. Ağzı da geniş. Fakat saç çok uzakta. Onun için biraz sıkıntı var. Onu yapacağız artık. Yani o her şey güzel olsa ben diyorum Aynur günde tek başına 250-500 yapar mısın Aynur? 500 dedim. Azıcık 250 yapar. He. Yani tek başına. Evet. Peki yardımcın olsa bir iki kişi daha olsa O zaman olur. Bir torba da olur. kaç tane de olur? Bir torba da olur yani. 50 kilo. Bir torba zaten herhalde 500 ekmek çıkıyor. Evet. Viyafkın he? Reakken. He, viyafkın var bu piens non da tadı. Pensa bis non pensa çerle. Evet. Afgan dediğimiz arkadaşlar hani şu un var ya Ekmeği açtığımız şeyleri un. buraya koyuyorsun böyle yufkanın üstüne atıyorsun ya ona afgan diyoruz. Bak şöyle işte. Şimdi mesela sen bir 50 kiloluk torba alıyorsun. 50 kiloluk torbanın içine mecbur bunu da ayırıyorsun. Yani o 50 kiloyu komple ekmek yapmıyorsun. Hamur yapmıyorsun. Bir kısmını da böyle harcıyorsun. Buna da nereden baksan 5-6 kilo gidiyor değil mi? 5-6 kilon da nereden baksan o da 100 ekmek yapar. 50-60 ekmek falan yapar. Yufka yaparken bunlara dikkat edilmesi lazım. Mesela bazıları parayla yapıyor bu işi. Diyor işte bir çuval getirin 500 tane çıkar. İşte bunu hesaplayın. Yoksa mağdur durumda kalabilirsiniz. Mesela bir yufka satılan yerlerde desen ki bana bir çuval yufka yapın onlar bunu hesaplamıyor. Direkt 50 kiloluk yufkayı hesaplıyorlar. O da mesela 550-570 ekmek çıkar diyelim. Bir günde sen geldin böyle evlere dedin ki ben kerme ateşinden ekmektim bana bir çuval yap falan kişi bir çuvalı bana atıyorum işte 5.000 liraya yaptı. Şu kadar ekmek çıktı. Bunlar da bunu kullanıyorlar. Bunlar da ekmeği 500 çıkar. Allah Allah niye onlar 570 verdi sizinki 500 50 kiloluk değil mi falan işte o zaman bu söylenti ortaya çıkar. Bakın serhayno çorsa çelnon çorsa pincanon eder. Ben ortalama %50'ni söylüyorum. He. O kadar. Da Afgan sarayno Tabii. yani Çorsa bunu çel- aldın mı 440 460 500 o zaman 500 demek ki bu olmadan 500. Eğer 500 bakın serhayno tam 540 520 der. Afgan bayağı açık veriyor ha bayağı file veriyor. Bakın diğer azda erkek 100 kilo ekin. Oo, Ne? Tabii ekran kalamıştı ne kendi kalamıştı ne par kalamıştı ne pıcar. ha o da mı var abi ders ver. Birinci ders ne meselesinde kalamış ne okur? Diyor bunu çok kullanan da var az kullanan da var. Diyor, o da önemli diyor. Zikr kalamış ne okur? O zaman onu men zevkin kimi? Tabii şimdi bu sacın üstüne gidecek yufka unlu giderse arkadaşlar bak unlu giderse orada sarı bir renk kalır yani un yanar. Sarı bir renk kalır ve sen de o ekmeği yediğin zaman ağzına acı bir tat gelir. Biz diyoruz tar. Bazılarda tar. Öyle bir tat olur. Unu fazla kullanan
Ekmeği genelde öyle olur. Unu az kullanan ekmek. Ekmeği böyle olur. Ekmek böyle iç yağı gibi olur. Koyunların iç yağı olur ya arkadaşlar. Ya bir belki bazı. Belki çarşafı. Melike. Ha ha ha. Ha ha. Hani ya. Melike. Bay bay yap. Bay bay yap. Hadi bay bay yap. Katmerlerin zamanı geldi. Şimdi arkadaşlar benim bahsetmek istediğim şey şu. Şimdi bu saç böreğinin kenarları sert mesela. Ortası çok fazla yumuşak değil. Benim istediğim yani her tarafı yumuşak olacak. Böyle yağ sürdüğün zaman bunu böyle dürüm şeklinde yaptığında böyle eline aldığında şöyle böyle yamulması lazım. Yani elinde durmayacak. Ben öyle seviyorum. Bazıları kırt 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 böyle gevrek, sert oluyor. Ben onları çok fazla sevmiyorum ama ne kadar içinde kıyma falan da olsa, katkı da olsa, işte yağ da olsa illa ki tereyağına şöyle üstüne de sürmek gerektiğini düşünüyorum. Böyle kuru kuru ben sevmiyorum. Tabii güzel bir ayran olacak. Ayran eşliğinde çayımız burada. Çay soğumuş. Ben aşağı yukarı tam 1 saattir telefonu kapatmışım. 1 saat sonra işte senin hamurun bitti mi Aynur? Ekmek bitti mi? Kaç ekmek çıkmış? Daha bakmadım. Ha, burada ekmekler. Yufka burada. Şu kadarına bak. Bu kadar yufkayı yapmış kadar. Videoyu geldim. Tam saç kavurma zamanı, saç kavurma diyorum, saç böreği sırasında da dedim videomuzu çekelim. Şimdi bunların içinde ne var Aynur? Kıyma var, soğan var, peynir var. Yakıyor vallahi. Elimizi yakıyor. Kıyma, soğan, peynir. Kokusu hoş. Hem soğan hem peynir kokusu geliyor. Bu çok güzel. Yani işte böyle kenarları niye kuru oluyor? Artık onun yağlamayla yumuşatacağız. Onu sen kıymayı nereden getirdin? Kurbanın kıyması. Ha, biz o zaman 2-3 kilo kıyma da yapmıştık değil mi? Doğru ya. Onu rejime nana kaynani için beyin. No, أنا خيريتم كذا كارم بكنت الزوق. سما استمن يدار يغمدن. Did you non kaynani? منين هاي ما نوى نون إيش كده. Rejime için mümkün. ورون بتشمن وكاك شيء. Server. Server. هاي عبك شيء قوت مي خباكة ونخديك. No, hadi git server. تم سار بدأ سار تختي بدأ تشنو. هذا جو بروت الصور كر. He? مو الصور بحثني. Bir de short videosu yaptım arkadaşlar. Onu şimdi paylaşıyorum.
Bakalım dakikada kaç kişi izleyecek. Veya 10 dakikada kaç kişi izleyecek. Onu da inşallah sizinle paylaşırım. Artık bu müzik bizim müziğimiz haline gelmiş. Shortlarımda hep bu müzikle paylaşıyoruz. Güzel, müzik de güzel. Şaşır, gerçekler kardeşim. Narım. Hadi geç bunu. Köy hayatı arkadaşlar. Gün gelecek bu köyler boşalacak. Gün gelecek bu köylerde kimse kalmayacak. Gün gelecek bu köyler yerini videolarımıza bırakacak. Gün gelecek bu videolarla yatıp bu videolarla kalkacağız. Tabii biz de o zamana kadar zaten ölürüz gideriz. Gelecek, tabii gelecekteki çocuklar da inşallah buna muhtaç olmazlar. Ama ya muhtaç olurlarsa 20 yıl sonra, 30 yıl sonraki çocuklarımız acaba düşünceleri ne olacak? O zamanlar durumlar neyi gösterecek? Onu bilmiyoruz. İnşallah yani buna muhtaç olmazlar. İnşallah daha iyi bir hayat yaşarlar. Ama şu da var, belki tekrar köylere de göç olabilir. Şehirdekiler köylere inebilirler. Ama benim fikrim 15-20 yıl sonra bizim bu köyler, şu anki köylerimiz yani şu anki yaylalar konumunda olacak. Bizim bu köyler şu anki yaylaların konumunda olacak 15-20 yıl sonra. Bu insanlar nereye gidecek? Hepsi şehre gidecek. Çünkü yaşlı oluyorlar, yaşlanıyorlar. Gidip gelmeleri, hastanelere gidip gelmeleri zor oluyor, zorlaşıyor. Burada da artık kimse yaşamıyor. Herkes Avrupa'da. Avrupa'dakiler çocuklar da orada yerleşiyorlar. Yatırımlarını oraya yapıyorlar. Buraya da kimse gelmedi. Buradakiler de öldü mü ne olur? Buralar boşalacak. Avrupa'daki büyükler de öldükten sonra çocuklar da artık buralara gelmezler. O zaman ne olur? Buralar boşalıp gidecek. İnşallah böyle olmaz. İnşallah. Ama her şekil yani köye göç dalgası başlatsa da muhtemelen kötü bir şey olmuştur da herkes köylere gelmiş. Buradan herkes şehre gitse de yine kötü bir şey. Yani her şekil bizim zorlu bir sınav bekliyor. Hepimiz açısından hayırlı olur inşallah ama dediğim gibi bakacağız. Yaşayan bilir. Yalnız çocuklarınıza bu videolarımızı anlatın, söyleyin, izlesinler, ne yaptığımızı anlatın. Mesela diyelim 20 yıl sonra köylere göç dalgası başladı. Bu videolarımıza bakarak işte aynı yaptığımız şeyleri yapabilirler. Hayatta kalmak için mücadele verebilirler. Bak tezekle, kırıntılarla, hurda odunlarla, kermelerle işte ekmek yapıyoruz, katmer yapıyoruz. Yani yufka yaparken yanında yemeği de hazırlayabiliyorsun. İşte böyle saç böreğini yaparak akşam yemeğini de hazırlayabiliyorsun. Onu katmak üzere. Açtık ya sabah bir dürüm yedik o.
Saat şimdi kaç? Saat 13-17. Wow. Birkaç tane arkadaş var. Onlar videoyu izliyorlar. Sonra da gece kalkıp, tabii videoyu gece izliyorlar ya. Böyle işte saç bölümü yapıyoruz. Ayran yanında veya işte ne bileyim salata yanında, kavun karpuz yanında kalkıyorlar. Gece o vakitte hamur yapıp saç böreği yapıyorlar. Videoyu da bana atıyorlar. Bu da beni mutlu ediyor. Demek ki güzel bir şey yapıyoruz. Demek ki doğru yoldayız. İnsanlar böyle bize bakarak saç böreği yapıyorlarsa güzel bir şey. En azından kimse tavır tepki koymuyor, demiyor niye böyle yaptın, niye şöyle yaptın. Demek ki güzel bir şey yapıyoruz. Çünkü içeriğimizin anlamı bu. İçerik üreticisiyiz. Köy hayatını mecbur gençlere anlatacağız. Evet. Bu iş tamam. Şimdi şöyle yapacağız arkadaşlar. Dur. Şöyle yapalım. Sonra şöyle yapalım. Sonra şöyle yapalım. Niye böyle yaptık? Önce alttakini yiyelim. Alttaki bayağı soğudu. Şimdi birazdan o short videoya bakacağım. Kaç kişi izlemiş arkadaşlar? YouTube stüdyodan bakacağım. Size de bilgiyi vereceğim. Bak. Korkunç bir ilerleyiş var arkadaşlar. Korkunç. 8 dakikada 236 kişi bakmış. 8 dakikada 236 kişi bakmış. Bakalım 10 dakika sonra 15 dakika sonra kaç kişi bakmış. Sizlerle de onu paylaşalım. Bu da sıcakmış. Ay. Darore gundi maşaşı kaçık lok tavdı maşı. Oh, nu kaç bir hoşa. Oranı yukarıya bak. Short videoyu paylaştık. Gördünüz ki saç böreği yapıyoruz. Arabaya binin çıkın gelin. Gelmiyorlar. Bizim halkımız böyle onurlu, gururlu, terbiyeli insanlar. Öyle hemen gözü aç insanlar gibi var, hemen gelip katmer varmış, katmer var, hadi yap, yiyelim şöyle böyle. Bizim insanlar öyle değil. Hem onurlular, hem gururlular, hem tereddüt etmezler. Sanki katmayı şimdiye kadar kimse yememiş. Biz öyle düşünüyoruz ama işte öyle değil. Mesela bir paylaşsa ben hemen gidip katmam gibi. Belki bir iki kişi gelir, o da ailedendir veya çok samimi arkadaşlar. Bir gün aniden
Bir de bir şey olursa kalk kızım at kızım. Gidersek öbür dünyaya derler ama adam nasıl yiyordu ya. Tabii ki kalp kızım getiriyorlar adam. Hem kıymalı katmer yapıyor hem de yağ sürüyor tereyağı. Bir de 2 tane yiyor. Şunda derler. Kamera önünde 2 tane yiyor. Kamera arkasında o 3-4 tane yemiştir. Bu Allah değil. Bunlar da bitirmeyecek. Çünkü ağır gelebilir. Ne anlamı zor keli. Mama imam بحال غزور كده. تكنا بخر. Hatta arası. Değerleme bittiğini. Sarayım tabii. Zühüye bir şey olmaz. Gönderecek beni. Bak. Saat 12'de, 13'te, 14'te paylaştığımız videolar çok hızlı ilerlemiyor. Ama 16-17'de paylaştığımız videolar, yani short videolar bu, dikey videolar, 10 dakikada, 15 dakikada 1000'in üzerine geçiyor. Bunlar da önemli. Bunlar da analizlerde görüyoruz. Hatta ben bu videoyu ufaklar için aldım. Ama ben şimdi paylaştım dedim, belki bir iki arkadaş duyar, görür, gelir de onlar da bizimle eşlik ederler, gelir biz de videoyu alırız. O yüzden çektim, paylaştım. Yavaş gidiyor. 13 dakikada 370 kişi bakmış. Ama şimdiye kadar biri geçmesi gerekiyor. Ama bu saatlerde paylaştığımız videolar çok fazla izlenmiyor. Cibana jahatum tu kalur. Hadi. Şimdi hemen bunu da ısıtırız. Şöyle güzel. Onu ve boşlu şeyler ya. Het wordt kalur nog niet gemest. Aha. Het kan niet altijd zijn te hebben. Ik heb even de seizoen te zorgen. مسحتني Bunun kabuklu. ها Bunun kabuklu. Site yapmak isteyen iş yerinin internet sayfasını oluşturmak isteyen varsa eğer düşünüyorsanız Editör Mesut Taner'e ulaşabilirsiniz. Editör Mesut Taner sadece videolarını editlemiyor. O işi de yapıyor. Tabii ücret karşılığında. Eğer yaptırmak isteyen varsa editörümüze ulaşabilirler. Cazip bir fiyatla size site yapar. Mesela diyelim senin pizzan var. Türkiye'nin, Avrupa nerede olursan o.
Mesela bunlar internet üzerinde yapılıyor. Bir tane domain alıyor herhalde. Öyle olmalı. Ve domainin üzerinde bir site yapıyor. Onun giriş şifreleri oluyor. Onun bir admini oluyor. Orada işte günlük fiyatları değiştirebiliyorsun. Fiyatları ekleyebiliyorsun. Web sitesi. Bunları yatırmak isteyen varsa editörüme ulaşabilirler. Arayın. Editörümü arayın. Veya yazın. Daha önce kimlere yapmışsa ondan linkini de atır size. Kontrol edersiniz. Bakarsınız. Fiyatını sorarsınız. Ne kadar zamanda hazır olacağını sorarsınız. Buna göre bir site yapabilirsiniz. Düşünen varsa, ki vardır. Avrupa'nın her yerinde restoranlar var, pizza dükkanları var, kuaför salonları var. Bunlar sadece videoyu çekip Facebook kanalında paylaşıyorlar, TikTok'larda paylaşıyorlar. Ama bizim insanın kendi şeyi olması lazım, web sitesi olması lazım. Mesela www.halilbadır.com vurduğun zaman direkt Halil Badır sayfası açılır, işte restoranda açılır. Yemekleri nelerdir, çeşitler nelerdir, fiyatlar nelerdir, işte markaları gösterir, küçük küçük videoları olur. Oradan bakarsın, adresi olur, orada konum adresi olur, konumdan direkt gidersiniz vesaire vesaire. Facebook sayfası Mesut Taner. Elinde drone var, saçı uzun beyaz. Arkadaşlık gönderin, o kabul eder. Veya Messenger'dan direkt yazın. Onu beğeniyorum. Yine oraya benim. Alpatuşlarım hızlanmaya başladı. Oy. Oy. Efsane ayran. Vallahi ayran efsane. Melike, bak kızım saat 13:30 olmuş. Sen hala uyuyorsun, yatıyorsun. Ayıptır, ayıptır. Takipçiler seni bekliyor. Evet. Evet, o zaman niye kalkmıyorsun? Bakmıyor ki ya. Nasıl kalkmıyor ki yahu? Be. Tara, Nereye? Tara, kalk yemek ye. Takipçiler seni bekliyor. Yarın. Hadi, hadi kalk. Hadi kalk bize şarkı söyle. Söyleyemem. Niye söylemiyorsun? Ah be. Dedi.
Arkadaşlar paylaştığımız o saçta börek videosu 26 dakikada kaç olmuş? Sayfayı yenileyelim. 724 kişi bakmış. Çok az. Normalde 12 dakikada 1000'i geçmesi gerekiyor. Dediğim gibi saat 16'da 17'de paylaşmış olsaydık o olurdu. İşte o zaman dilimi de çok önemli YouTuber'lar için. Biz ne videolarımızı saat 19'da paylaşıyoruz. Çünkü 19'da herkesin artık müsait olduğu, telefonun elinde olduğu zaman olduğu için. Takipçilerimiz o zamanlar en çok videolarımıza baktıkları için analizlerde öyle görünüyor. Bu videoyu normalde ben saat 16'da 17'de atacaktım. Ama biz şimdi paylaştık. Dedim belki birkaç kişi gelir saç böreği yer diye. Bakalım kim ne yazacak. Onu da merak ediyorum. Arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Video çok uzun oldu. Ama güzel bir videoydu. Görüşürüz. Abone değilseniz abone olun lütfen. Abonelik bizim için çok önemli. Çoğu arkadaşımız videolarımızı izliyor ama abone değil. Bunu ben görüyorum. Bana diyor ben nasıl abone olacağım bilmiyorum falan. Ya Google hesabı yoktur ya da abone olmayı bilmiyor, Facebook'tan gidiyordur. Bunu zaten sürekli anlatıyoruz. Abone olursanız mutlu oluruz. Kanalımıza şurada bir beğenin, bir yorum yazın. Facebook sayfalarında, WhatsApp durumlarında da paylaşırsanız mutlu olurum ki paylaşan çok kişi var tabii ki. Paylaşmayanlar için söylüyorum. Abone olanlar zaten onlar bizden. Zaten ailemiz. Abone olmayanlar için söylüyoruz. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşürüz. Bay bay.